Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde aktif tartışma bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar aktif tartışma neden önemli? Yani biz acaba tartışma deyince ne anlıyoruz? Şimdi tartışmanın olabilmesi için öncelikle kişinin belli bir entelektüel seviyeye ulaşması ve bu entelektüel seviyeye ulaştıktan sonra da fikirlerini açık bir şekilde tartışabilecek olgunluğa da erişmesi gerekiyor. Eğer bunu sağlayamazsa, yani kişinin karşısındakine fikirlerini söylemesi bir tartışma anlamına gelmez. Niye? Çünkü fikirleri söylemek kimi zaman ona için, kimi zaman dayatma için, kimi zaman için de başkasının fikirlerini almak yerine ona kendi fikirlerini aşılamak için olabilir. Ama bunlar felsefi tartışmalar değildir. Şimdi biz geleneksel döneme baktığımız zaman İslam felsefesiyle ilgili konuşacak olursam pek çok tartışma var. Ama bu tartışmaları felsefi olarak telendirebilir miyiz? Bazılarını felsefi, bazılarını kelami olarak telendirmek mümkün. Niye? Çünkü bir tartışmanın felsefi olabilmesi için belli bir temel üzerinden tartışmakla beraber hakikati gördükten sonra ona tabi olmak gerekir. Ama kelami olan bir tartışmada ne yapıyoruz? İtikadi bir noktaya çekip karşımızdakini eğer yargılıyorsak o zaman bu tartışmanın felsefi bir tartışma olmadan uzaklaştığını da söyleyebiliyoruz. Peki İslam felsefesinde bununla ilgili tartışmalar nasıl cereyan etmiş? Ebu Bekir Razi ile Hatim el-Razi arasında tartışmalar var. Gazali'nin Farabi İbn Sina'ya dönük eleştirileri var. Aynı şekilde İbn Rüşd'ün de Gazali'ye dönük eleştirilerinin olduğunu biliyoruz. İşte bundan dolayı da biz tartışma geleneği dediğimiz zaman felsefi tartışmayı nasıl yapabilirizin üzerinde konuşmamız gerekiyor. Şimdi geçmişte bilgiye sahip olmak, bilgiyi elde etmek çok büyük, meşakkatli ve zorlu bir şeydi. Ve günümüzde bununla ilgili o zorluğun ortadan kalktığını görüyoruz. Öncelikle arama motorlarıyla gelen o kolay bilgi elde etme ya da online olarak bir takım kitapları elde edebilmemiz bilgiyi çok daha hazır hale getirdi. Bugün yeni bir devrimin eşindeyiz. Bu da yapay zeka ile gelen devrim. Yapay zeka ile sadece kitabı elde etmekle değil, bu kitaptaki bilgilerin yorumuyla ilgili de çok ciddi bir altyapı oluşturmuş oluyoruz. Onun için de günümüz insanının bilgiyi elde etme dediğimiz noktada sıkıntısı aslında yavaş yavaş çözülüyor. Peki bu bilgiyi yorumlama, analiz etme ve yeni bir görüşe ulaşma noktasındaki sıkıntısı çok daha büyük. Neden çok daha büyük? Çünkü biz yapay zekanın bilgiye hızlı erişimin verdiği rehavetle analiz, sentez ve yorumlama yeteneğimizi kaybedebiliriz. Peki ne yapılması lazım? Bizim temelde yapmamız gereken şey şu. Öncelikle o Warburton tarafından söylenen kavramsal temellendirmeyi yapacak okumaları yine devam ettirmemiz. Aynı şekilde bu ister yapay zeka olsun ister alanın uzmanları olsun bilgiyi doğru ve nitelikli yerden alarak onu yorumlama kapasitemizi geliştirmemiz. Sonrasında da kanaatlerimizi tartışabileceğimiz, açabileceğimiz insanlarla bu konuları fikri planda tartışmamız. Şimdi Türkiye'de tartışmalara baktığınız zaman size de ben sorayım. Siz etrafınızda nitelikli tartışmalar görüyor musunuz? Yani insanlarla tartışabiliyor musunuz? Aile içinde, iş arkadaşlarınızda, sosyal çevrenizde bir konuyu farklı görüşlerde değerlendirip sonrasında ya sizin ya da arkadaşınızın gerçeği büyük bir olgunlukla kabul ederek olayı noktaladığınız tartışmalara girebiliyor musunuz? Şimdi ben bu konuda işte televizyonlardaki tartışmaları da gösterebilirim ya da birçok insanın kendi aralarındaki tartışmaları da gösterebilirim. Genelde bu şekilde bir tartışmadan ziyade kişilerin kendi fikirlerini söyledikleri ve karşısındakini dinlermiş gibi görünüp sadece duydukları bir tartışma ortamının olduğunu görüyorum. Ve burada da işte okuma, dinleme ve tartışma dediğimiz sürecin tersten işletildiğini, öncelikle fikrin zihinde sabitlendiğini, sonra bu sabitlediği fikri anlamaya çalıştığını, sonra buna dair dinlemeler yaptığını, sonra da bu fikre dair okumalar yaptığını, bu iyi niyetli yaklaşımı tabii ki. Genelde sabit fikirli insan geriye doğru olsa bile bu süreci işletmiyor. Ne yapıyor? Benim fikrim budur. Herkes de bunu kabul etmelidir. Bu doğrudur. Benim inancım budur. Bu inanç doğrudur. Sorgulama mümkün değildir. Şimdi bununla bir netice elde etmek mümkün mü? Değil. Peki insanları sabit fikirli yapan ne? Korku. İnsanlar neden korkuyor? Değişmekten korkuyor. Şimdi ben İlahiyat Fakültesindeyim. Öğrencilerimiz derslerimize girdiği zaman genelde fikri tartışmalardan endişe ediyorlar. Niye? Çünkü fikirlerinin değişmesinin onları olumsuz etkileyeceği kaygısı var. Halbuki üniversiteye gelen insanların fikirlerinin değişmesi onun hayatına olumlu etki yapacaktır. Neden? Çünkü bilgi varsa ve bu bilgi beni değiştiriyorsa
bu bilgi mutlak anlamda bana katkı sağlaması lazım. Hocam mutlak anlamda her bilgi katkı sağlar mı insana? Eğer bilgi yöntemli, sistemli, analitik bir şekilde öğrenilmişse mutlaka katkı sağlar. Şimdi peki öğrencilerimiz sonraki süreçte nasıl bir sürece giriyor? Sonraki süreçte bunun kendilerine katkı yapacağını görüyor ve buradaki dediğimiz şekilde okuyor, dinliyor ve tartışmalara katılıyor. Ve bu süreçlerin sonunda işte YouTube'da da aynı şekilde arkadaşlar sizlerle beraber yaklaşık 5 yıldır aktif bir şekilde bu süreçleri yönetiyoruz. Gerek buradaki derslerimize katılan arkadaşlar, gerek YouTube üzerinden bizleri takip eden arkadaşlar nitelikli, kaliteli ve seçkin bir dinleme atmosferi oluşturuyorlar. Onun için de bizim zaten ilk yapmamız gereken şey kendimizi anlamaya çalışmak, anlamlandırmaya çalışmak ve bu noktada da fikirlerimizi olgunlaştırdıktan sonra da bu fikirlerin başka fikirlerle yüzleşmesinden kaçınmamak. İşte bu noktaya geldiğimiz zaman gerçek fikre sahip olmuş oluyoruz. Yani öncekinde fikir bizim sahibimiz, sonrasında biz fikrin sahibiyiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü fikir bize sahipse biz onun kölesi gibi herkese saldırıyoruz, baskı yapıyoruz, taciz ediyoruz, yaşamı zindan ediyoruz. Yani sadece burada değil, ailemize zindan ediyoruz, arkadaşlarımıza zindan ediyoruz, sosyal çevremize zindan ediyoruz, dayatıyoruz, baskılıyoruz. Kesin bir şekilde bunun uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Ama fikir bizim sahip olduğumuz bir şeyse, o kontrolümüzdeyse ve biz kendimize güveniyorsak, inandığımız değerlere bilinçli ve bilgili bir şekilde inanıyorsak, o zaman diyoruz ki biz buna sahibiz. Diğer insanlar eğer anlamak istiyorlarsa gerekirse anlatıyoruz. Ve bu bize neyi sağlıyor? Karşımızdaki insanların özgürlüğüne, hayatına, düşünce dünyasına saygı göstererek hem onun fikirlerini ve düşüncelerini geliştirmesini, aynı şekilde bizim de saygıyla karşılanmamızı ve fikirlerimizi geliştirmemizi sağlıyor. İşte tartışma dediğimiz şey iki tür bir bakış açısına sahip. Ve bundan dolayı da biz aktif tartışma yapabilmemiz için öncelikle bu noktaya dikkat etmemiz ve okumalarımızı, düşüncelerimizi, dünyamızı bu sistem üzere oluşturmamız lazım. Felsefi bir tartışmada inat ve ısrar olmaz ve felsefi bir tartışmanın sonunda hakikati görme çabası olur. Şimdi ben sosyal medyada cahile ilim öğretilmez diye bir sözümü paylaşmıştım. Sonra bu çok tartışma oldu. Hatta onunla ilgili bir video da çektim. Ona da bakabilirsiniz. Cahil metaforu bizim geleneğimizde çok önemli bir yer teşkil eder. Çünkü cahili gördüğünüz zaman kitap gibi sessiz olun denir. İşte Gazali'nin özellikle cahille tartışmaya girecekseniz eğer ya da cahille bir ortamda bulunuyorsanız eğer ya cahil susmalı ya da cahilin karşısındaki bilgili kişi susmalı diyor. Neden bilgili kişi susacak ki diyeceksiniz ama şundan dolayı. Cahil bildiğiniz üzere bilgisi olmayan kişi değil. Bilmediği halde bildiğini iddia eden kişi. Sokrates'in dediği neydi? Bir tek şeyi biliyorum, o da bilmediğimi bilmek. Eğer kişi bilmediğini bilme noktasına gelmişse bu kişiyle tartışabiliriz, öğrenebiliriz, öğretebiliriz. Her tür akademik ve bilgisel zeminde ortaklık ortaya koyabiliriz. Onun için de tartışma olabilmesi için, tartışma ortamının olabilmesi için olgunluk gerekiyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi burada bitireceğim. Haftaya Warburton'ın felsefi bir tartışmayı ve bir filozofun dersindeki tartışmayı nasıl yaptığına dair görüşlerini sizlerle müzakere edeceğim. Ben yine sorumu tekrar edeyim videonun sonunda. Sizler hayatın içerisinde bazı arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizde, ailenizle belli bir noktada tartışmaya girdikten sonra fikirlerinizi değiştirdiğiniz ya da karşınızdaki insanın fikirlerini değiştirdiği oluyor mu? Yoksa tartışma dediğimiz şey bir kısır döngüden ibaret mi kalıyor arkadaşlar? Bu önemli bir soru. Niye? Çünkü toplumumuzun genelinde gördüğüm şey kısır döngü oluyor. Çünkü siyasal olarak, inanç olarak, düşünce olarak kafasındaki veriyi başka insana dayatmayı bir tartışma zannediyor insanlar. Halbuki tartışma olması için öncelikle demin söylediğim fikirlerimizin sahibi olmamız ve onların nasıl bizim zihnimizde yer bulduğunu analiz edecek bir birikime sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.